Sabır taştı, işçi eylemleri dalga dalga yayılıyor. Ocak ayının ortasında düşük zamlara karşı başlayan işçi eylemleri büyüyerek ve genişleyerek devam ediyor. Türkiye'de son yıllarda artan hayat pahalılığı zirve yaparken, 2022'nin Ocak ayında yıllık gerçek enflasyon oranı %115'e ulaştı. Sermaye sınıfı kar rekorları kırarken, Türkiye işçi sınıfı tüm katmanlarıyla keskin bir şekilde yoksullaşıyor. 2022 yılı için belirlenen asgari ücret açlık sınırında kaldı. Hayat pahalılığı dayanılmaz seviyeye ulaşırken, patronların gerçek enflasyonun çok altında zam yapması işçilerin sabrını taşırdı ve Türkiye'nin dört bir yanında işçi eylemleri patlak verdi. Türkiye'nin doğusundan batısına metal, taşımacılık, tersane, tekstil, maden, gıda, inşaat, lojistik, liman gibi pek çok sektörde üretimi durduran işçilere her gün yenileri ekleniyor. Yapılan sözleşmenin yenilenmesini isteyen Mersin Çimsataş işçileri Ocak ayında fabrikayı işgal etmiş ve ek zam talebinde bulunmuşlardı. Çimsataş işçilerinin eylemini Sivas Divriği'de bulunan çiftay madencilikte çalışan 600 demir madeni işçisinin eylemi izledi. Kocaeli Gebze'de bulunan Farplas fabrikasında düşük ücret dayatmasına karşı üretimi durduran işçiler Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlendiler. Farplas yönetimi verdiği sözleri tutmazken 200 işçiyi işten çıkardı. Fabrikayı işgal eden işçiler polis saldırısıyla gözaltına alındılar. İşten atılan işçilerin fabrika önündeki direnişi sürüyor. Kocaeli, Eskişehir ve Çorlu'da Birleşik Metal İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Voestalpine, Kıraç Metal ve Ar Yıldız'da işten atmalara ve sendikal baskılara karşı üretimi durduran işçiler patronlara geri adım attırdılar. Taşımacılık sektöründe Trendyol Express kuryelerinin düşük zam dayatmasına karşı başlattığı iş bırakma eyleminin kazanımla sonuçlanması sektördeki işçilerin mücadelesini tetikledi ve pek çok iş yerinde binlerce işçi düşük zamlara karşı iş bıraktı. Yemek sepeti kuryelerinin eylemleri Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. İşçiler esnaf kurye dayatmasına son verilmesini, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılmasını ve ücretlerinin yükseltilmesini talep ediyorlar. Zincir marketlerden Migros'un Esenyurt ve Bayrampaşa depolarında çalışan işçiler, kötü çalışma koşullarına ve %8'lik zam dayatmasına karşı iş durdurdu. İşten atılan ve gözaltına alınan Esenyurt depo işçileri, sendikaları DGDSEN ile birlikte iş yeri önünde direnişe geçti. İşçiler Migros patronu Tuncay Özilhan'ın sahibi olduğu Anadolu grubunun genel merkezine ve TÜSİAD'ın önüne giderek basın açıklamaları yaptılar. Özilhan, nerede? İşçiler, burada! 18 Şubat'ta Tuncay Özilhan'ın villasının önüne giderek taleplerini iletmek isteyen işçilere polis saldırdı. Ters kelepçe takılan 100'e yakın işçi gözaltına alındı. Ancak tüm baskı ve saldırılara rağmen işçiler mücadelede kararlılar. Migros depo işçilerine destek amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerindeki onlarca Migros mağazasında kasa kilitleme eylemleri gerçekleştiriliyor ve Migros'u boykot etme çağrısı yapılıyor. Bir başka eylem dalgası ise çorap sektöründe yaşandı. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan ve 2000 işçinin çalıştığı Alpin çorap işçilerinin üretimi durdurması ve taleplerinin karşılanmasının ardından ondan fazla çorap fabrikasında binlerce işçi ücretlerin yükseltilmesi talebiyle iş bıraktı. Bazı fabrikalarda kazanım sağlanırken işten atma saldırısının yaşandığı fabrikalarda direnişler sürüyor. Sendikal örgütlülüğün olmadığı çorap sektöründe düşük ücretlere karşı başlayan mücadele, işçilerin sendikalaşma isteğini ve çabasını arttırdı. Tekstil sektörünün yoğunlukta olduğu sanayi şehri Antep'te 2021 yılını 10 milyar doların üzerinde ihracatla kapatan patronlar, 2022 yılına da Cumhuriyet tarihinin rekorlarıyla başlamıştı. Kar rekorları kıran Antep patronları, işçilerin örgütsüz olmasını fırsat bilerek
çok düşük zam oranları açıkladılar. Tekstil, dokuma ve halı fabrikaları başta olmak üzere 20'den fazla fabrikada düşük ücretlere karşı iş bırakan işçilerin eylemleri devam ediyor. Çorap sektöründe olduğu gibi Antep'te de tekstil sektöründe sendikalaşma girişimleri artıyor. İzmir Ali Ağa Tersanesi'nde gemi söküm tesislerinde farklı şirketlerde çalışan yüzlerce işçi iş durdurarak direnişe geçti. Daha yüksek ücret, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması talepleriyle iş bırakan işçilerin eylemi kararlılık ve coşkuyla devam ediyor. İşçi eylemleri fast food işçilerinden tır ve kamyon şoförlerine, inşaat işçilerinden sağlık işçilerine geniş bir halkaya yayılıyor. İşçi eylemlerine enerji zammı protestoları da eşlik ediyor. Türkiye'de hayat pahalılığı sadece işçilerin değil, esnaf ve çiftçilerin de sabrını taşırmış durumda. Elektrik faturaları ve hayat pahalılığı birçok kentte protesto edildi. Dalga dalga gelen işçi eylemleri, biriken hoşnutsuzluk ve öfkenin açığa çıkmaya başladığını göstermesi bakımından önemlidir. Yayılan işçi eylemleri, işçi sınıfının gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak sermaye sınıfının ve rejimin oluşturduğu sermaye cephesinin saldırılarına karşı işçi sınıfının başarılı olabilmesi için örgütlü gücünü büyütmesi gerekiyor. İşçiler, öğrenciler, emekçi kadınlar, emekliler. İşçi sınıfının tüm kesimleri bir araya gelerek örgütlenmeli ve dayanışma içinde hareket etmelidir. İşçi sınıfı ancak örgütlü olduğunda ve emeğin örgütlü cephesi büyüdüğünde siyasi bir güce ulaşabilir ve işte o zaman toplumsal gidişata müdahale edebilir.